Erdek'ten çıktık. Edincik'e doğru gidiyoruz. Şimdi içeriye geldik. Birer porsiyon biga köfte söyledik. Köfteler bu şekilde. Hemen ocağımıza attık. Köftelerimiz geldi. Köfteler bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Hemen tadına bakıyoruz. Bu arada Elif Ahsen de yoruldu, uyudu. Ve sahil boyunca gitmeye gayret ediyoruz. O kadar güzel zeytin ağaçlarının ve aynı zamanda yaşlı zeytin ağaçlarının içerisinden geçiyoruz ki size hemen yolumuzu göstermek istiyorum. Böyle çok güzel zeytin ağaçları var. Takribi 60-70 yıllık. İnsanlar şu an zeytin bahçelerinde budama yapıyorlar. Şöyle çok güzel zeytin ağaçları. Edincik Mahallesi'nin içerisine girdik şimdi yol üzeri. Burası da yine denize yakın, zeytincilikle uğraşan güzel mahallelerden bir tanesi. Her yeri ahşap ev. Sonradan betonlar da yapılmış tabii bu şekilde. Yolları biraz kötüymüş. Keşke biraz yolları güzel olsaydı. Şimdilik güzel. Güzel manzaralarda yolculuğa devam ediyoruz. Tarihi yapılar da var yol kenarında hemen karşıdaki ev gibi. Yolda giderken böyle rüzgar güllerinin hemen yanından geçiyorsunuz. Bu da farklı bir atmosfer veriyor insana. Aslında ülkemiz çok güzel. Sadece bilmiyoruz nerede ne var. Ya da nerede hangi güzellikler var bilmiyoruz. Sabahki uğradığımız kuş cenneti gibi. O kadar çok araba geçiyor ki aslında dibinden. Birçoğu tabela okumuyor. Birçoğu oranın o kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyor vesaire vesaire ve yıllık sadece 70 bin yerli ve turist vatandaş ağırlıyormuş orası. Biraz daha sanırım gözümüzü açıp çevremize bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan da herkes payına düşeni almalı bence. Şimdi diyeceksiniz gezmek çok pahalı vesaire. Bize en çok mesleğiniz ne diye mesaj atıyorsunuz sosyal medya üzerinden. Yani şuradan şunu söylemem gerekiyor. Herkes bir şeylerden vazgeçiyor arkadaşlar. Bizim evimiz yok. Evet, gezerken de çok ciddi paralar harcıyoruz. Arabamız da yok. Tek ulaşım aracımız karavan. Kiradayız diyeyim. Aracımız yok, kiradayız ve sadece karavanımız var. Bu bizim tercihimiz. Siz de ev alarak 5 yıllık kredi çekerek ya da araba alarak 2-3 yıllık kredi çekerek kendi tercihlerinizi yapıyorsunuz. Ama şu da bir gerçek. Hayata bir kere geliyoruz ve zaman akıp gidiyor. Belki yarın ikinci çocuğumuz olduğunda bu kadar gezemeyeceğiz. İmkanımız olmayacak vesaire vesaire. Ve gençken gücümüz kuvvetimiz de yerindeyken gezelim istiyoruz. Ev vesaire alınır, araba alınır her türlüsü. 1+1 ev de var, 5+1 ev de var. 200 bin liraya da araba var, 2 milyona da araba var. Bu biraz zihniyetinizle alakalı. Yani biz hayattan hiçbir şeyin fazlasını beklemiyoruz. Zaten karavan hayatı da bunu öğretiyor insana. Beklentiyi azaltmayı, minimal yaşamı öğretiyor. Bu yüzden geçen gün en son bir tane takipçimiz mesaj attı. Emekli öğretmenim, yeni karavan aldım. Sizce tek maaşla gezilir mi diye. Ona aynen şöyle söyledim, size de aktarıyorum. Her zaman lüks restoranlara gidip en pahalı yemekleri yemeyebilirsiniz. Bu tamamen bütçeyle alakalı. Ama şunu yapabilirsiniz. Konaklamaya zaten ücret ödemiyorsunuz ve ulaşıma herkes para harcıyor. Otomobille de bir yere gitseniz parasını veriyorsunuz, yakıt parasını. Karavanla da gitseniz veriyorsunuz. Karavan çok fazla yakan bir şey değil arkadaşlar. Şu an 1487 kilometre olmuş biz yola çıkalı.
Ve karma tüketimiz 7.3 litre. Aşırı yakan bir araç değil karavan. 2.2 dizel bir araç bu. Siz ne yapabilirsiniz? Burada o kısma geleceğim. Konaklamaya zaten para vermiyorsunuz. Yola çıkmadan önce de evinizde konserve yemek yaparak, ki biz önceden böyle yapıyorduk. Çok yorulduğumuzu fark ettiğimizde, Elif Hasen'den sonra çok yorulduğumuzu fark ettiğimiz için artık bunlara ara verdik ve gittiğimiz yerde hem sizler de görün nerede ne yediğimizi diye restoranlarda yemek yemeye başladık. Önceden konserve yemek yapıyorduk. Tutturuyorduk kapakla. Atıyorum 15 tane, 10 tane taze fasulye. İşte ne bileyim birkaç kavanoz küçük 330 cc'lik kavurma gibi böyle yemekleri türetebilirsiniz. Bunları kapaklarının vakumu açılmayacak şekilde aralarına karton koyarak yerleştiriyorduk karavanımıza. Ve Karavanda da yapıyoruz yani. evet, tabii ki. Bu arada karavanda da yapıyorduk. Karavanda karnıyarık bile yapmışlığımız var. Zaman almıyor. Yeter ki sizde bir heves olsun. Ve bu konserveleri de gittiğimiz yerlerde 2 dakika kapağını açıverip tavada ısıtıyorduk istisnasız ve yeni yapılmış gibi oluyordu bu yemekler. Bu sayede ne oluyordu? Dışarıda hiçbir şekilde para ödememiş oluyorduk. Ödeme yapacağım. Tabii ki. Buzluğa da mesela yemeği, Evet, onu da diyeceğim. yeşil fasulye mesela Aha. domatesle biraz öldürüp atabilirsiniz. İşte Evet. kavurma. İkinci olay bizim 3 çekmeceli difrizimiz var kullandığımız normal hayatta. Yaz tatiline giderken özellikle onu yanımıza alıyoruz, dolabı değil de. Ve bardak su alıyoruz yanımıza, 60'lık karton bardak su, bardak olarak. 8-10 tane atıyoruz içine. Genelde bir çekmecesinin yarısını boş bırakıyoruz. Ve hem o bardak sular donmuş oluyor. Bize çok güzel buzlu su imkanı sağlıyor. Paketini açıp kırıyoruz. Termosa atıyoruz. Gün boyu soğuk su. Hem de evde yemeklerimizi yapıp donduruyoruz. Örnek veriyorum, az domatesli, aynen az domatesli, taze fasulye, içli köfte, börek, lahmacun, pide, mantı, aklınıza gelebilecek her türlü yemeği ince hale getirip difrize atıyorduk. Ve gittiğimiz yerde en son mikrodalga da almıştık. Gittiğimiz yerde 2 dakika mikrodalgaya atıveriyorduk. Zaten 5 dakika yazın dışarıda kalsa buzu çözülüyor. 2 dakikada ocakta ağzına kapak kapatıp koysanız yine ısınıyor. Ya buradan şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Detaya inme sebebim biraz sohbet havasında oldu. Umarım sıkmıyorumdur. Gittiğiniz yerde ne kadar para harcayacağınız tamamen sizin elinizde. Tamamen sizin zihniyetinizde. İlla ki karavanla bir yerlere gidiyorsunuz diye çok aşırı zengin olmanıza gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Gittiğiniz yerlerde otoparka ücret ödemeyebilirsiniz. 2-3 sokak ileriye bırakabilirsiniz ki biz genelde böyle yapıyoruz. Çünkü merkezi yerler artık fiyatları çok abarttı. Ben 20 gün tura gidiyorum. 20 günde her gün 300-400 lira otopark ücreti versem, yani geriye dönüp baktığında 4-5 milyara yakın otopark ücreti veriyorum ve bazen gün içinde başka bir yere daha gitmek zorunda kalıyorsun. Aynı ilde oraya da otopark ücreti ödemek zorunda kalıyorsun. O yüzden atlayıp karavanınıza yola çıkabilirsiniz. Onun haricinde araçla gezenlere de ufak bir tüyo verelim. Genelde DSİ'nin ve Orman Genel Müdürlüğü'nün konuk evleri öğretmen evinden, polis evinden daha uygun oluyor. Bir yerlere araçta da birkaç günlüğüne gidebilirsiniz. Evet, 15-20 günlük turlar belki araçta yorucu olabilir. Maddiyatınız varsa, zamanınız varsa yine problem değil. Ama maddiyatınız sıkıntılıysa, arabanız varsa OGM'nin, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün ve DSİ'nin konuk evlerini de bence değerlendirin. Geçenlerde bir arkadaşım bahsetmişti. Biz Amasya vesaire gezdik geldik. Sohbet sırasında ben de gittim Amasya'ya dedi. Sizden bir hafta sonra. İyi dedim, nerede kaldın, hani sende karavan yok. Gerek yok ki dedi. Orman Genel Müdürlüğü'nün konuk eviydi sanırım. DSİ ya da Orman Genel Müdürlüğü, yalan olmasın ama büyük ihtimal Orman Genel Müdürlüğü'ydü. Geceliği yetişkin kişi başı 375 TL'ye kalmış. 2 kişi 750-780 işte neyse artık. O civarlara geliyor. Yani çözüm basit arkadaşlar. Sadece biraz araştırmak. Şimdi biz sohbeti sonlandırayım. Burada ben size sabaha kadar konuşabilirim. Sohbetim iyidir. Yola devam ediyoruz biz Biga'ya doğru. Biga'nın da meşhur Biga köftesi varmış. Arkadaşlar şimdi Biga'ya geldik. Çok güzel ve keyifli bir yoldu.
Yani tavsiye ederim bu yolu gelmenizi. Yol boyu böyle tarihi evler vesaire, deniz manzarası, zeytin bahçeleri göre göre geliyorsunuz. Şimdi şöyle çok güzel bir cami var karşımızda. Sanırım Ulu Cami, eski camisi Biga'nın. Böyle renkli sokakları var. Çok güzel dizayn etmişler. Şimdi biz Biga köftesi yiyeceğimiz bir yere geçiyoruz. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz bakalım. Şimdi Biga Kaymakamlığı'nın önündeyiz. Şöyle meydanda. Karavanı hemen arkaya park ettik. Sağ olsun buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Normalde şuraya koyacaktım karavanı. Baktım araç yolda kalıyor. Hemen geldiler, dediler ileriye bırak. Hem de bir kişi de değil, birkaç kişi geldi. Şu ileride yer var, oraya bırak. Hani sıkıntı olmasın, polis ceza vesaire yazmasın diye. Allah razı olsun. Ülkemiz insanları yani genelde sıcakkanlı. Bu yönümüzü çok seviyorum. Belki de başka bir ülkede olsak kimse umursamaz. Bana ne der geçer. Şimdi hemen kaymakamlığın önünde Merkez Çarşı Camii varmış. Ulu Cami demiştim az önce ama burası Merkez Çarşı Camii. Şöyle restorasyonda bir şadırvanı var. Bayağı eski bir tarihe sahip belli. Birazdan uğrarım buraya da. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Şimdi meşhur Biga köftesi Tarzan köfteye geldik. Hemen içeriye geçiyoruz. Şimdi içeriye geldik. Birer porsiyon Biga köfte söyledik. Köfteler bu şekilde. Hemen ocağımıza attık. Köftelerimiz geldi. Köfteler bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Hemen tadına bakıyoruz. Bu arada Elif Ahsen de yoruldu, uyudu. Şimdi şöyle peynir tatlısı söyledik. Porsiyonda 3 adet varmış ama biz birer tane söyledik. Bunun da bir tadına bakalım. Bir de çay istedik. Bakalım yiyip tadına bakıp birazdan yorumlayacağım size hepsini. Çaylarımız geldi. Hemen tatlının tadına bakıyorum. Bayağı yumuşak. Çatalla yemeden dağılıyor neredeyse. Çok güzel, çok hafif. Dostlar, Tarzan Biga köfteden çıktık. Yani söyleyebileceğim tek şey şu. Tam bir fiyat performans. Lezzeti çok iyi. Yani et yediğinizi direkt damakta hissediyorsunuz. Zaten ustama sordum içerisinde ne var diye. Karabiber ve tuz dedi. Başka bir baharat atmıyoruz etin tadını öldürmesin diye dedi. Böyle sulu sulu pişmiş, güzel. Tuz ve baharat güzel geliyor damağa. Ve porsiyon çok büyüktü bence. Bursa'dan sonra buraya geldiğimizde işte İskender ve pideli köfte yedikten sonra porsiyonlar gayet yeterliydi. Az tatlı ile beraber açık ayran, çaylar ikram. Toplam 730 TL ödedik. Gayet güzeldi. Fiyatlar, porsiyonlar, her şey güzel. Şimdi burada çok güzel bir şadırvan var. Böyle tarihi bir şadırvan. Merkez Çarşı Camii'nin şadırvanıymış. Burası restorasyonda şu an. 1911 yılında restore edilmiş burası. Baştan sona kesme sarı taşlarla yapılmış. Bu cami de çok eski bir tarihe sahip. Geldiğinizde burada namazınızı eda edebilirsiniz. Biz şimdi Çanakkale merkeze doğru yolumuza devam ediyoruz. Bu arada Bursa'nın pideli köftesinden bence çok çok daha iyi. Yani gittiğimiz mekandan mıdır, nedendir bilmiyorum ama böyle aman aman bayılmadım. Köfteler çok küçüktü ve tadı yoktu. İşte bu yüzden burada sadece tuz ve karabiber ekliyorlar sanırım. Yediğinizin tadını alıyorsunuz. Porsiyon olarak da açık ve net söyleyeyim. Bence minimum pideli köftedeki köftenin 3 katı büyüklüğündeydi porsiyon. Zaten gösterdim. Hani kaç tane vardı saymadım ama tabak dolu doluydu. Daha ne olsun. Fiyatı da bir o kadar iyi. Pideli köfte 450 lira. Burada 300 liraya böyle bir lezzet. Kesinlikle harika. Biz şimdi karavana geldik ve Elif Ahsen'i yerleştirip Çanakkale merkeze doğru yolumuza devam edeceğiz. Dostlar şimdi köfteyi yedik. Yola devam ederken
Eşim gezeceğimiz rotaları Google haritalar üzerine işaretliyor. Gideceğimiz yerleri seçip yorumlardan vesaire beğendiklerimizi. Ben de Google Yandex kullanıyorum. Google Maps'i hiç sevmiyorum. Çünkü dolandırıyor, haritayı güncelliyor sürekli falan. Kafayı yiyorum araba kullanırken. Bu yüzden Yandex Navi kullanıyorum, reklam olmasın. Daha rahat, harita hiç değişmiyor. Sabit bir yolu seçtikten sonra oraya gidiyorsunuz. Velhasıl Yandex'ten yazınca Google'dan konuma baktıktan sonra Yandex'ten Tarzan köftesi yazdık. Tarzan meşhur Biga köftesi Tarzan yazdım. Bizi başka bir Tarzan'a getirmiş. Köfteye söyleyeceğim yok. Mükemmel. Yine olsa yine yenir mi yenir. Ama biz oradan çıkıp aşağıya doğru ana yola, yani Çanakkale yoluna giderken asıl meşhur olan Tarzan köftenin önünden geçtik. Ben fark ettim. Benim işaretlediğim Eşimin işaretlediği noktaya önünden geçtik ve biz bir şöyle olduk. Bizim Burası mı falan filan diye. Aynen. Yani burada da işte şu kötü oluyor. Yani bir isim tutunca insanlar hemen ekliyor onu. Sonra çıkışta fark ettim ki altında küçük Ayhan mı yazıyor, bir şey yazıyor. Yani kendi ismini eklemiş köşesine. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel köfteyi yedirdiler yani. Bence hiç hoş değil. Yani bir isim hakkı olmalı. Herkes aynı isimden devam edip insanları kandırmamalı. Yani böyle kenarına küçük Adnan yazınca o aynı isim olmuyor değil. Aynı isim. Tarzan, eyvallah, kocaman Tarzan yazıyor ve hiç şüphelenmeden gayet güzel gidip yiyorsunuz. Dediğim gibi yiyecekte hiçbir problem yok. Eşime diyorum ki nasip buraymış, boş ver diyorum, yapacak bir şey yok. Güzeldi arkadaşlar. Aynen. Tadı çok güzeldi bence. Ama bizim merak ettiğimiz ve işaretlediğimiz ve gerçekten meşhur olan Tarzan orası değilmiş. Size bunun bilgisini vermek istedim. İsterseniz meşhur Tarzan Biga köftesi. aynen. Meşhur Tarzan Biga köftecisine gidiyorsunuz. Şunu da yapabilirsiniz. Bilseydik böyle bir şey olduğunu yemeden önce fark etseydik en azından. Bir porsiyon orada, bir porsiyon da bizim işaretlediğimiz yerde yer. Farklarına bakardık. Ama burası da dolu doluydu. Zaten tabağı gördünüz. Hiçbir problem yok. Sadece bu bilgiyi vermek istedim. Yorumlara sakın yazmayın işte asıl köfteci orası değil vesaire diye. Biz zaten bunu az önce acı bir şekilde fark ettik. Acı bir şekilde bunu fark ettik. Çünkü bir şeyi meşhur olan yerde yemek bence sirkülasyon falan da hızlı. Orası meşhur oluyorsa bir sebebi vardır mutlaka. Ya ya da güzelse. Kuyruk yağı oranı fazladır, aroması yüksektir vesaire vesaire. Dediğim gibi fark etseydik bir porsiyon orada, bir porsiyon orada yerdik. Farklarına bakardık. Bunun da buradan bilgisini vermiş olalım. Şimdi biz Çanakkale'ye doğru yola devam ediyoruz. Neden bu aynen. Size neden bu bilgileri verdim? Çünkü biz bu yola çıkmadan önce ya yola çıkalım, kervan yolda düzülür demiyoruz. Gerçekten nerede ne yenir, nerede ne gezilir hepsini tek tek en ince ayrıntısına kadar not edip yazıyoruz ve ona göre bir güzergah çıkıyoruz. Bizim hangi gün nereye gideceğimize kadar hepsi sabit arkadaşlar. Bir gün rotar yaparız diye belki bir gün boşluk bırakıyoruz. Olur da aracın başına bir şey gelir, bizim başımıza bir şey gelir vesaire vesaire. O arayı toparlayabiliyoruz. Ama ikinci güne sarktığında artık bizim plan gerilemeye başlıyor. Bu arada dostlar biz biraz araştırma yaptık yol üstü. Lapseki Gelibolu feribotuna bineceğiz araçla. Gidiş dönüş alacağız bileti. 1350 ile 1450 lira arasındaymış fiyatları yaklaşık. Saat 8.30 ve 9'da feribot varmış. Bir geçip yoğunluğa bakacağız. Bugün inşallah nasip olursa feribotla karşıya geçip Gelibolu Yarımadası'nda Gelibolu merkezde konaklayacağız. Yarın yani sonraki bölümde Gelibolu Yarımadası'ndan şehitlik gezilerini vesaire yapıp yine akşam bu saatlere kadar en geç bu sefer Eceabat Çanakkale feribotuna binip inşallah ikisinde de geçerlidir gidiş dönüş. Onu da gişede soracağım inşallah geçerli olup olmadığını. Eğer geçerliyse Eceabat Çanakkale feribotuna geçip gidiş dönüşümüzü tamamlamış olacağız ve Çanakkale merkeze geçeceğiz feribotla yarın bu saatlerde. Yarın bizim için çok manevi ve çok merak ettiğim bir gezi olacak. Bunu uzun yıllardır merak ediyorum. Gelibolu Yarımadası ve şehitliğimizi. Ülkemizi etkileyen bir savunma ve savaş biliyorsunuz.
Şimdi karşımızda o kadar güzel bir gün batımı var ki biz Lapseki'ye doğru devam ediyoruz. Sizi de bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bir de şöyle bir konuya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Instagram'dan vesaire bu konuda birkaç soru gelmeye başladı. Sizce çekme karavan mı, moto karavan mı falan. Bu arada merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Direkt cevaplarız. Biz 3 yılımızı doldurduk. 4. yıla gidiyoruz moto karavanda ve aşırı memnunuz. İnsanlara şu kolay geliyor. 20 bin liraya çeki demiri taktırayım. İşte 100 binden başlıyor karavan. 500 bine kadar var çekme karavan. Alayım bir tane de istediğim gibi yola devam edeyim. Arkadaşlar bu iş gerçekten böyle değil. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Bu iş böyle olsa emin olun yollarda motokaravan olmaz. Biz de gider bir araç alırız, bu karavanı satar. Örnek veriyorum, karavanınız 1 milyon 200 diyelim. 1 milyona karavanımızı satarız, bir araç alırız. 200 bin liraya da gider çekme karavanı takarız, arkasına gezeriz. Mantıklı olsa bunu biz de yaparız ama değil. Neden değil? İniş çıkıyorsun, arkanda iniş iniyorsun, arkanda bir yük. Rampa çıkıyorsun, arkanda bir yük. Araçlara özellikle yağ hararet müşürü eklenmeli. Birçok araçta yok. Önce araçlarda uzun süre rampa çıkıldığında, özellikle çekme karavan çeken araçlarda önce yağ ısınıyor, sonra ani hararet yükselmesi ve üst kapak yiyorsun. Bu bir. Fren balataları çok çabuk bitiyor aracın, 2. Lastikler çok çabuk bitiyor, 3. Bunlar olmasa bile zaten sizin değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü aracı sürekli siz durduruyorsunuz, arkadaki aracı. Hız sınırınız 80 kilometre maksimum, geçmemeniz gerekiyor. Ama bu araç mesela motokaravan normal araç. Otoyolda limit neyse o kadar gidebiliyorsunuz. Bunların hepsi motokaravanın artısı. Şehirler içinde örnek veriyorum, geçmişte Eskişehir'e vesaire gittik. Sokaklar çok dar. Trenle şehir merkezinden, tren gibi şehir merkezinden nasıl gireceksiniz? Yani hadi uzağa bıraktınız, nasıl güveneceksiniz? Vesaire vesaire. Birçok eksisi var arkadaşlar. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa çekme karavanla ilgili yorumlara yazın, cevaplayalım. Hatta çok soru gelirse bir videoda hazırlayabiliriz bununla ilgili. Çevremizde bizden çok daha uzun süre çekme karavan kullanan arkadaşlar var. Onlardan da fikir alışverişi yapar. Sizde de böyle bir çekme karavan, moto karavan harmanlar, artı ve eksilerini harmanlar, güzel bir video yaparız. Bence ne biliyor musun? Kamp yapanlar için çekme karavan güzel olabilir ama böyle şehir gezileri için o var. Şehir gezileri için çekme karavan bence uygun. Evet. Yani biz bile mesela Bandırmadan çıktık şimdi, daracık ve yokuşlu. Yani oradan nasıl inip dönüşlerde... Trilye de öyle. Trilye de mesela. Dönüşlerde mesela çekme karavan traktör gibi. Evet. Traktör gibi yani, öyle dönsen geniş dönmen gerekecek vesaire. Bir yerde sabit kalıyorsanız, deniz kenarı, sabit deniz kenarı kampı ya da çok aşırı hareket etmeyeceğiniz normal bir şehir içinde, yaşadığınız şehir içinde kampa gidiyorsanız tabii ki çekme karavan. Ama bizim gibi şehirler arası geziyorsanız ve yıllık yaklaşık 20 bin 25 bin kilometre minimum yol yapıyorsanız, ki biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şu an şu yaptığımız tur ortalama 3400 kilometre falan, 3400-3800 kilometre falan olacak büyük ihtimal. Zaten şu an 1500 kilometre oldu ve biz daha gideceğimiz yerin yarısına bile varmadık. Böyle uzun yollar yapıyorsanız, ki biz bu rotayı yılda birkaç kez yapıyoruz, bir kere de değil. Sadece buraya değil, geçen yıl mesela Karadeniz yaptık, sonra tekrardan Akdeniz yaptık vesaire vesaire. Kısa ve uzun birkaç rotadan oluşuyor bizim yılımız. Kesinlikle şehirler arası motokaravan, kısa mesafe ya da orman kampı, deniz kenarı kampı, yaşadığınız şehirde kamp vesaire çekme karavan. Çünkü onların vergisi vesaire yok. Dediğim gibi bu konuda merak olan arkadaşlar yorumlar kısmına yazsın lütfen. Elimizden geldiğince sizi de bilgilendiririz. Belki dediğim gibi motokaravan ve çekme karavan diye bir video bile hazırlayabiliriz size. Umarım sıkmamışımdır. Yolculuğa devam ediyoruz. Yollar da efsane güzel. Dostlar, şimdi feribot sırasına geldik ama öyle böyle sıra yok. Göster hayatım. Öyle böyle sıra yok. Tam karşıda feribotlar. Çok uzun bir sıra var. Yani bir saat falan sürer herhalde burası minimum. Allah'tan erken gelmişiz bu arada. Bir sürü tır var. Yani köprü geçiş ücretleriyle buranın arasında hatırı sayılır bir fark var. Aslında önceden daha uygunmuş feribot.
Köprü yapıldıktan sonra insanlar köprüyü kullansın diye feribot fiyatlarını da arttırmışlar. Yani öyle bir haber okudum. Ama yine Ona rağmen yine insanlar feribotu kullanıyor. Üstünde de hemen köprüyü görüyorsunuz zaten. Peki biz ne yapacağız? Bizim planımız ne? Yani biz ne yapmayı düşünüyoruz? Niye Lapseki'den feribota biniyoruz? Şöyle bir rota oluşturduk arkadaşlar. Lapseki'den feribota binip Gelibolu'ya geçeceğiz. Gelibolu'da gece konaklayacağız merkezde. Sonrasında 45 kilometre bir yol var Eceabat'a doğru. O yol üzerindeki bütün anıtları, abideleri, 57. Piyade Alayı vesaire hepsini yarın inşallah sabah erken kalkıp gezmeyi düşünüyoruz. Yarın akşam bu saatlerde de ki bu feribot girişleri 24 saat geçerli gidiş dönüş. Gidiş dönüş olduğunda ikinci biniş yarı fiyatına geliyormuş. Buradan yaklaşık 900 lira civarı 850 ile 950 lira arası bizim araç sınıfımıza baktığımızda. Bununla geçeceğiz. 850-900 lira. Yarın karşıdan gezerek aşağıya doğru inip Eceabat'tan yine feribotla Çanakkale merkeze geçmeyi düşünüyoruz inşallah Allah nasip ederse. Bu arada da yol üstü tüm şehitlikleri aradan çıkarmayı düşünüyoruz. İnternette normalde gidiş dönüşün buradan kabul edildiği söyleniyor. Yani normalde gidiş dönüş Lapseki Gelibolu'ysa dönüş de Gelibolu Lapseki olması gerekiyor ama memura şunu soracağım. İnşallah öyledir. Buradan aynı firma bu arada firması. Feribot firması Gestaş aynı firma. Eceabat'tan da Çanakkale'ye 24 saat içinde günübirlik geçiş için izin veriyorlar mı onu soracağım. Eğer izin vermiyorlarsa mecbur sadece gidiş alacağım. İzin veriyorlarsa da gidiş dönüş alıp yarın Eceabat'tan Çanakkale'ye döneceğim. Şimdi yönümüz Gelibolu'ya doğru. Araçlar da yavaş da olsa ilerliyor. Ama yani vapurda olduktan sonra diğer vapur ne zaman gelir bilmiyorum bakalım. Bayağı bir araç kuyruğu var şu an. Gelirseniz bilginiz olsun. Bugün günlerden Perşembe akşamı. Hafta sonu daha yoğun oluyormuş. Cuma günü akşamdan sonra. Bu arada biz durduk. Bizden sonra da bayağı bir 15-20 araç daha oldu arkamızda şansımıza. Dostlar şimdi gişelerden girişi yaptık ve üzücü bir haberle karşılaştım. Size onu aktarmak istiyorum. Burada ikinci sınıf ve diğer araçlar için gidiş dönüş olmuyormuş. Üzülerek bunu öğrendim. Ama her türlü köprüden daha uygun onu söyleyeyim. 845 TL'ye aldılar. Şu an feribotlara doğru ilerliyoruz önümüzdeki tırlarla beraber. Bunun buradan bilgisini vereyim unutmadan. Lapseki Gelibolu hattında karavan gibi karavan, kamyonet, minibüs bunların hepsi aynı fiyat dediler. Ve 845 TL'ymiş şu an 2026 Nisan fiyatları. Bilginiz olsun. Otomobillerde gidiş dönüş oluyormuş. Şimdi küçük araç olduğumuz için öne aldılar bizi. Şöyle. Şuradan aynen. Hoş bulduk. Bunu almazsam eğer siz alacağım. Tamam. Şurada arada bekleyebilirsiniz. Tamam. Fazla ileri gidin. Tamam. Feribota geldik. Feribotlar da full tır dolu bu arada. Tırı deneyecekler. Eğer tır sığmazsa ekip orada bekliyor. Seni alacağım dedi görevli arkadaş. Şu an burada bekliyoruz. Feribotlar çok sık değişiyor bu arada. Sürekli tırlar gidiyor. Doluyor ve gidiyor. Normalde yarım saatte bir kalkıyormuş. Hatta eğer dolmazsa saate kadar uzuyormuş. Bu arada önü göstersene bir tanem. Yaya girişi de var. Biz acaba yaya mı geçsek dedik. Onu da düşündük. Yaya çok uygun çünkü 40 TL ama içeriye geçtiğinizde rezil oluyorsunuz. 45 kilometrelik bir yol var gitmeniz gereken. Her yere yürümeye gitmek zorundasınız. Hani genç bir tayfayla yanınızda çoluk çocuk yokken yine gezilir. Hatta tavsiyem bence bisikletle geçmek. Hatta motosikletle geçmek çok daha konforlu olur. Maliyeti de çok uygun. 175 TL motosiklet maliyeti. Karavandan, otomobilden falan daha uygun. Ama hiç yoksa bisikletle geçilebilir. Çok güzel gezilir diye düşünüyorum. Şimdi sanırım tırı aldı.
Bizi bekletecek o yüzden. Feribota geçip karşıya geçmeyi bekliyoruz. Tamam devam et serbest. Evet. Sağa yakın düz devam edelim. Sağlı. Evet, tersten bindiriyorlar zaten. Öbür tarafta da buraya yanaşıyor. Şöyle. Feribota bindik. Hemen karavan burada. Herkes araçlarda bekliyor. Bizim için de farklı bir deneyim. Gidiyoruz. Üste bekleme alanları varmış ama insanlar araçlarında beklemeyi tercih ediyor. Yolculuğumuz yaklaşık 30 dakika sürecek. İnmeyle vesaire 40 dakika civarı sürer dediler. Üst katta bir büfe var. Üst katta böyle bir büfe var. Buradan yiyecek içecek bir şeyler de alabilirsiniz. Yan tarafımızda başka bir feribot indirmek üzere yanaşıyor. Kız beni devirdi kız bu. Devirdi annesi. Annesi bu beni devirdi. Hayır yapma Elif. Hayır. Biz arkaya karavana geçtik. Bir şeyler hazırlıyoruz şimdi. Karavanda olmanın en güzel ve en sevdiğim yanı bu. Tüm zamanınızı aktif bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Düşme. Tuttum. Şimdi Elif Asen'in üzerini falan değiştirelim. Bir yemeğimizi falan hazırlayalım. Birazdan balık yapacağız. Hatırlarsınız az önce Bandırma'da barbun almıştık. Onu güzel bir tava yapalım. Yiyelim inşallah afiyetle. Yanına bir salata. Hop. Düşme. Hadi gel. Birazdan tekrardan merhaba deriz size. Şu bıcırıkla bir ilgileneyim ben biraz. Gelibolu'ya geldik. Bu arada karavanda balığın yanına salatayı hazırladık. Tam balığı da temizliyordum. Baktım tekne yavaşlıyor. Bir indim. Gelmişiz Gelibolu'ya. Şöyle indirme alanına doğru yaklaşıyoruz. Dediğim gibi benim için de farklı bir deneyimdi. Şimdi tekneden yavaş yavaş ineceğiz aşağıya. Ve Gelibolu Yarımadası'na indik. Şimdi hemen meydanda caminin yanında konaklayabilirsiniz dediler. Bir bakalım. Dostlar şimdi Hamzakoy plajına geldik. Burası hemen Gelibolu feribotundan indikten sonra sağ tarafta. Yaklaşık 2 dakika uzaklıkta. Şu an karşımız deniz. Aracı buraya park ettim böyle. Sabah buradan hareket edeceğiz. Bir aksilik olursa size bilgilendiririm. Çok güzel bir barbun yapacağız. Barbun biraz daha büyük olsa iyiydi ama tazeydi, çok güzeldi. Hemen kaçırmadık, aldık. Balıkları temizleyeceğim. Şimdi balıklarımızı temizledik. Yıkayarak unluyoruz böyle. Yanımıza da malum Marmara'ya geliyoruz. Balık tavamızı almıştık. Çift taraflı. Şöyle ben yıkıyorum. Eşim unluyor. Ailecek balığı da çok seviyoruz. Değil mi Elif Ahsen? Balığı seviyorsun değil mi? Tamam, eline birazdan alırsın. Pişsin de kızım. Şimdi çiğ daha. Çok güzel oluyor ama tavaya diziyoruz. Çok az yağla güzelce pişireceğiz. Sonra Elif Ahsen bunları yalayıp yutacak. Değil mi Elif Ahsen? Omega 3 babacığım.
Yemeğe yiyip dinlenmeye geçeceğiz arkadaşlar. Yarın turlar 8.30-9 gibi burada oluyormuş. Çanakkale'den kalkan 7'de feribota binip 8.30 gibi falan yaklaşık burada oluyorlarmış. O yüzden bir tık erken kalkmamız gerekiyor. Çok gece kalmayacağız. Yemeğimizi yiyip hemen yatmayı düşünüyoruz. Ki 7'de kalkabilelim. Burada değil ya. Buradan değil. O Çanakkale. İki taraftan da geliyorlarmış. Lapseki'den de geliyorlarmış turlar için. Eceabat'tan yani diğer taraftan Çanakkale merkezden de geliyorlarmış Gelibolu'ya. Yapay zekaya sordum. Sabah olabildiğince erken kalkın. Turlar gelmeden sessiz sakinken gezin. Hem park problemi olmaz hem de ortamın huzurunu, dokusunu çok daha rahat hissedersiniz dedi. O yüzden bakalım yarın alarm kurup erken kalkmaya çalışacağız. Şöyle balığımızı hazırladık. Tavamızı kapatıyoruz ve ateşe veriyoruz. Çok güzel oldu balık. Şimdi bize afiyet olsun. Çok. Yanında da şöyle çok güzel bir mevsim salata. Gel arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar yapalım gel. 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 Limonu verir misin? Limonu ver. Arkadaşlar. Ver. Biz şimdi yemeğimizi yedik. Aşırı yorgunuz. Bugün bizim için yoğun bir gündü. Bu bölümden Gelibolu Yarımadası'ndan, bu manevi adadan size elveda diyoruz. Dediğim gibi gelecek bölümlerde görüşürüz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, yani bizi takip etmeyi ve bize yine destek olmak için videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Yarın bu adadan şehitlikleri vesaire gezerek Çanakkale'ye geçeceğiz inşallah. Hedefimiz o yönde. Yetiştiremezsek B planımız var. Tekrar burada kalıp sonraki gün Çanakkale'ye geçmek. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek biz de bilmiyoruz. Şimdilik size Allah'a ısmarladık diyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.